Hiç kod yazmadan evinizde çok basit bir şekilde akıllı ev sistemleri yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Bu videoda hiç kod yazmadan bir adet NodeMCU ve bir adet sıcaklık nem sensörü kullanarak kendi sıcaklık ve nem sensörümüzü yapacağız ve bunu Home asistanımıza entegre edeceğiz. Daha güzel gözükmesi için de renklerinden yerleşimine kadar birçok özelleştirme yapacağız ve son olarak da 3D yazıcımızdan bir kap basıp projemizi son haline getireceğiz. O zaman başlayalım. Projemizi gerçekleştirebilmemiz için Home Assistant içerisinde bulunan ESP Home'u kullanacağız. İlk önce ESP Home'u Home Assistant'a yükleyeceğiz. Gerekli ayarlamaları yapacağız. Bu sayede NodeMCU ile sıcaklık sensörünü birbirine entegre edip verileri okuyabilir olacağız. Bunu yapabilmek için ilk önce bilgisayarımıza geçelim ve Home Assistant'a ESP Home'u kurup gerekli dosyaları NodeMCU'nun içerisine yükleyelim. Daha sonra test yapmak için tekrardan masaya gelelim. NodeMCU'ya yükleme yapabilmemiz için önce Home Assistant içerisine ESP Home'u kurmamız gerekiyor. Ayarlara geliyorum ve eklentileri seçiyorum. Daha önce eklediğimiz eklentileri görebiliyoruz. ESP Home'u yüklemek için ise sağ alttaki eklenti mağazasına tıklıyorum ve aramaya ESP Home yazıyorum. Bir tane beta, bir tane development versiyonumuz var ama biz ilk versiyonu kullanacağız. Yani sadece ESP Home yazan versiyonunu yüklememiz gerekiyor. Tıklıyorum. Direkt yükle diyerekten yüklemeyi başlatıyorum. Birazcık uzun süren bir işlem. Yüklememiz tamamlandı. Diğer eklentilerde de olduğu gibi gözetimi açıyorum. Bu eğer ki eklentide çökerse yeniden başlatıp çalışmasını sağlıyor. Ardından başlat seçeneğine tıklıyorum. Şu anda çalışmaya başladı. Sağ altta bulunan web kullanıcı arayüzünü aç seçeneğine tıklayarak ESP Home'un ekranı biliyorum. Beni boş bir sayfa karşılıyor. Cihaz eklemeden önce sağ üstte bulunan Secret kısmına tıklıyorum ve buraya Wi-Fi'min adını ve şifresini yazmam gerekiyor. Yalnız burada ufak bir uyarı yapayım. Daha önceki denemelerimde şifre kısmında özel karakter kullandığımda bağlanmadığı durumlar oldu. Ondan dolayı şifrede özel karakter kullanmadan sadece harf ve sayılardan oluşan bir şifre belirlemenizi öneririm. Bir de görmüş olduğunuz gibi iki farklı seçenek ekledim çünkü bazen algılamadığı durumlar oluyor. Ondan dolayı iki farklı kod opsiyonuyla buraya girdim ki birinden birini algılamazsa en azından diğerini çalıştırsın diye. Çünkü burada da problem yaşanan durumlar olabiliyor. Siz de bu şekilde iki kere Wi-Fi bilgilerinizi girebilirsiniz. İkisine de aynı kullanıcı adı ve aynı şifre yazıyor. Sağ üstten save diyorsunuz ve sayfayı kapatıyoruz. Şimdi NodeMCU'muzu ekleyebilmek için burada bir cihaz oluşturmamız gerekiyor. Dilerseniz direkt bağlayıp tanımlamasını bekleyebilirsiniz fakat genelde tanımlamada hatalar oluyor. Ondan dolayı ben önce cihaz ekle deyip sonra NodeMCU'ya yüklemeyi gerçekleştireceğim. New Device diyorum. Devam et diyorum. Burada bana cihazıma bir isim girmemi istiyor. Ben sıcaklık nem sensörü kuracağım için buradaki ismini sıcaklık nem olarak giriyorum. Girdikten sonra next diyerek devam et diyorum ve burada bana ESP'yi kuracağımı soruyor. Bizim NodeMCU'larımız ESP8266. Bunu kuracağız fakat burada varsayılan olarak başka cihazları seçiyor. Burada NodeMCU'yu seçebilmek için Use Recommended Settings kısmını kapatıyorum. Bu açık kalırsa çünkü direkt varsayılan 8266 cihazını seçiyor. Sonra ESP8266'yı seçiyorum ve bana burada ESP8266 kullanan cihazları veriyor. Aşağı doğru indiğimizde NodeMCU 1.0'ı burada görüyorum ve bunu seçiyorum. Eğer sizin NodeMCU'nuz 09 modeli ise yani ESP12'yi kullanıyorsa bunu seçebilirsiniz fakat bendeki ESP12E modülü. Bana burada bir tane şifre veriyor. Bu şifreye daha sonra da ulaşabiliriz. Önemli değil. Burayı geçiyorum. Sıcaklık ve nem olarak cihazımızı aslında ekledik. NodeMCU kurulumuna geçmeden önce buranın kodunu da düzenleyelim ki tek seferde yüklememizi yapıp bitirelim. Edit'e tıkladığınızda sıcaklık ve nem sensörünün kodlarına ulaşabiliyorsunuz. Fakat biz bir kod yazmayacağız. Kodu hazır olarak ESP Home'dan alacağız. Bunun için de esphome.io sitesine gidiyorum. Daha önceki videolarda da burada neler olduğuna birazcık değinmiştik. Aşağı doğru indiğimde bütün sensörleri görebiliyorum. Biz sıcaklık ve nem sensörünü kullanacağız. Ondan dolayı biraz daha aşağı iniyorum. DHT olarak sensörümü gördüm. 11 modelini kullanacağız biz. DHT'yi seçiyorum ve bana burada zaten hazır olarak kodunu veriyor. Kodu kopyalıyorum. En alta geliyorum. İmlecimi satır başına gelecek şekilde satırı siliyorum. Ardından kopyaladığım kodu buraya yapıştırıyorum. Kodu da özetlememiz gerekirse DHT kullandığımızı, pin olarak da NodeMCU'nun üzerinde bulunan D2 pinini kullandığımızı gösteriyor. Yani sensörümüzün sinyalini buradaki D2'ye bağlayacağız. Ardından altında da bana isimleri veriyor. İsterseniz bunları Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Onun altında da update zamanı var. Yani kaç saniyede bir sensör veri okusun diyor. Bu da varsayılan olarak 1 dakikada geliyor. Azalttığınızda daha sık veri okuyacak. Arttırdığınızda da daha az okuyacak. Ama 1 dakika bence ideal. Hiçbir değişiklik yapmadan save diyorum ve burayı kapatıyorum. Şu anda aslında kodumuz hazır. Biz buradaki bu kodu indirip NodeMCU'nun içerisine attığımızda çalışır duruma gelecek. 3 noktaya tıklıyorum. Yüklemeden önce validate diye bir seçeneğimiz var. Bu kodu kontrol edip eğer bir hata varsa sizi uyarıyor. Ondan dolayı ilk önce bunu seçmenizi öneririm.
Kontrolünü yaptı. Herhangi bir sıkıntı görmüyorum dedi. Sayfayı da kapatıyorum. Ve tekrardan 3 noktaya basıyorum. Install seçeneğini seçiyorum. Burada cihaza nasıl yüklemek istediğinizi size soruyor. Eğer internete bağlıysa direkt wireless üzerinden de yükleyebilirsiniz. Bilgisayardan aktarabilirsiniz. Veya manuel olarak da yapabilirsiniz gibi veriyor. Ben manuel yapmak istiyorum. Yani manuel olarak dosyayı indireceğim. ESP Home'un sitesi üzerinden NodeMCU'nun içerisine yükleyeceğim. İndirmeye başladı. Bu işlem birazcık uzun sürüyor. Yükleme işlemimiz bitti. En altta Success olarak bunu bana gösterdi ve indirilen dosyalarda da sıcaklık nem dosyasının bir bin dosyası olarak görebiliyorum. İndirdiğim bin klasörünü NodeMCU'nun içerisine yüklemem gerekiyor. NodeMCU'yu bir USB kablosuyla bilgisayara bağlayacağım. Burada dikkat etmeniz gereken nokta, bağladığınız kablonun veri transferi için uygun olması gerekiyor. Çünkü bazı telefon şarj kabloları veri transferi yapmıyor. Sadece şarj etmek için kullanılıyor. Onlarla transfer işlemini gerçekleştiremezsiniz ve hata alırsınız. Bir de yüklemeyi gerçekleştirebilmeniz için NodeMCU'ya uygun olan driver'ın bilgisayarınızda kurulu olması gerekiyor. Driver bazı NodeMCU'larda farklı, bazılarında farklı oluyor. Eğer ki NodeMCU'nun arkasına bakarsanız orada hangi driver'a ihtiyaç olduğunu görebilirsiniz. Uygun olan driver'ın adını direkt Google'a yazdığınızda zaten driver'ın sayfasına ulaşabiliyorsunuz. Oradan indirmeniz yeterli oluyor. Yüklemeyi gerçekleştirebilmemiz için de web.esphome.io sitesine gidiyoruz. Bu sitenin linkine de hemen açıklamadan ulaşabilirsiniz. Şu şekilde bir sayfa bizi karşılıyor. Connect diyerekten cihazımı bağlayabiliyorum. Hangi porta bağlıysa o portu seçiyorsunuz ve bağlan diyorsunuz. Ardından cihaza bağlanınca zaten Prepare for First Use gibi bu seçeneği görüyorsunuz. Burada hata alabilirsiniz. Hata alırsanız driver'ı kontrol etmenizi öneririm. Genelde driver kaynaklı hata alıyor. Driver'ı tekrardan yüklediğinizde çalışır. Install seçeneğine tıklıyorum ve bana burada dosya seç diyor. Az önce indirdiğimiz sıcaklık ve nem dosyasını seçiyorum ve install diyorum. Cihazıma bağlanıyor. İçerisindeki bütün her şeyi siliyor ve bu indirmiş olduğumuz dosyadaki kodu NodeMCU'nun içerisine yüklüyor. Normalde NodeMCU kullanabilmek için bir sürü kod yazmamız gerekirken gördüğünüz gibi birkaç tıklamayla işlemi halledebiliyoruz ve kendi cihazımızda oluşturabiliyoruz. Bu esnada yüklemeyi de tamamladı. Close diyerek bu sayfayı kapatıyorum. NodeMCU'm artık kullanıma hazır. Herhangi bir şey yapmadan direkt NodeMCU'nun USB'sini çıkarabilirsiniz. Artık bundan sonra kurulum aşamasıyla devam edeceğiz. O zaman kurulum aşamasına geçelim. NodeMCU'muzun içerisine gerekli yazılımları yükledik. Şimdi bir test modeli oluşturalım. Bakalım yazılımımız çalışıyor mu? Bu işlemi gerçekleştirebilmek için bir tane board, bir tane de hazır ara bağlantı kabloları kullanacağım. Bu bağlantı kabloluğun bir ucu pinlere ve bir ucu da board'a uyumlu şekilde geliyor. Ondan dolayı bu aşamada herhangi bir lehim yapmamıza gerek yok. O zaman bağlantımızı yapıp bir testini gerçekleştirelim. İlk önce NodeMCU'mu board'a bağlıyorum. Bir tane kırmızı kabloyu NodeMCU'nun Win yazan pinine bağlıyorum ve bunu da board'umuzdaki artıya takıyorum. Daha sonra mor bir kablo ile bu arada renklere takılmanıza gerek yok. Yani siz istediğiniz renkte kullanabilirsiniz. Ben şu anda elimde olan renkleri kullanıyorum. Kabloyu da G yazan herhangi bir pine bağlıyorum ve bunu da board'umdaki eksiye takıyorum. Daha sonrasında sarı bir kabloyu da NodeMCU'nun üzerindeki D2 pinine takıyorum. Çünkü içerisine yüklediğimiz hazır yazılımda D2 pinini kullanmıştım. Eğer siz koddaki D2 pinini değiştirdiyseniz NodeMCU üzerinde de o pini kullanmanız gerekiyor. Bunu da board'daki herhangi bir boş bir alana takıyorum. Gelelim sıcaklık ve nem sensörüne. Üzerinde 3 adet pinimiz bulunuyor. Karşıdan baktığımda sırasıyla en sağdaki pinimiz eksi pin, ortadaki pinimiz artı pinimiz ve en soldaki pinimiz de sinyal pinimiz. Zaten en solda S harfi, en sağda da eksi işaretini görüyorum. Eksi pinimize mavi kabloyu takıyorum ve board'daki diğer eksi yuvasına takıyorum. Kırmızı kablomuzu artı için kullanıyorum. Artıya taktım. Board'daki artıdaki bir alana takıyorum. Son olarak da turuncu bir kabloyu sinyal pinine takıyorum ve bunu da NodeMCU'dan gelen sinyal piniyle aynı hizadaki başka bir pine takıyorum. Bu şekilde test board'umuzu oluşturduk. Gücünü verdiğimizde sensörün çalışması gerekiyor. Asıl kuruluma geçmeden önce bir tane test kurmak istedim ki bağlantılar düzgün çalışıyor mu, programımız doğru yüklenmiş mi veya herhangi bir sorun var mı? Bunu ilk başta test etmek istedim. Diğer türlü lehim yaptıktan sonra eğer ki bir hata alırsam burada kablo da bozuk olabilir. Tekrardan bütün sistemi bir daha yapmam gerekecek. Ondan dolayı sizin de son hale getirmeden önce bir test yapmanızı öneririm. Şimdi NodeMCU'ya gücünü verdiğimizde sistemin çalışıyor olması lazım. Gücünü veriyorum. Şimdi bilgisayara geçelim. Bakalım sistemimiz doğru çalışıyor mu? Veri okuyabiliyor muyuz? Eğer bir problem yoksa 3D modelin basımına ve arayüz tasarımına geçebiliriz. ESP Home'un ekranına geldim. Zaten cihazımı burada görüyorum ve online olduğunu görüyorum. Yani şu anda cihazım çalışıyor. Logs kısmına tıklarsak eğer bize bir kayıt sayfası açılıyor. Akışı takip edebiliyorum. Şu anda internete bağlı olduğunu buradan görebiliyorum. Geri kalan diğer bilgiler de düşüyor. Şu anda blurladım fakat hangi IP adresinde, hangi kanala bağlı, DNS'i ne gibi detayları da buradan görebiliyorum.
görebiliyoruz. Yani internet bağlantısında bir sıkıntı yok. Dakikada bir veriler düşüyordu. Ondan dolayı güncellemesi dakikada bir şeklinde olacak. Eğer siz bu süreyi değiştirdiyseniz 30 saniyede veya işte 20 saniyede, 2 dakikada, 5 dakikada bir veri akışı düşecek ki ilk verimizde şu anda ekranda görüyoruz. Sıcaklık olarak 17,5 derece gösteriyor. Nem oranı da %73 gösteriyor. Yani sensörümüz düzgün bir şekilde çalışıyor ve veri alabiliyorum. Bu veriyle dediğim gibi 1 dakikada bir düşürecek. Ama daha fazla veriye ihtiyacım yok. İnternete bağlı olduğunu gördüm. Veri alabildiğimi gördüm. O zaman montajımızı yapalım. Daha sonra zaten asıl kurulumumuzda temaya ekleme kısmında ve özelleştirmelerde detaylara ineceğiz. Ve o adımı eklerken arayüzümüzde göstergelerin rengini nasıl değişebiliyoruz, özel renkleri nasıl ekleyebiliyoruz gibi daha detaylı noktalara da değineceğiz. O zaman şimdi tekrardan masamıza geçelim ve montaj işlemini tamamlayalım. 3D yazıcımızdan hem NodeMCU hem de sıcaklık nem sensörümüz için uygun bir kutu basalım. Ardından bu kutu içerisinde sistemimizi tamamlayalım ve Home Asistan'daki temaya ekleme kısmına geçelim. Evet, kutumuz hazır. Ön kapağını bilerek basmadım çünkü NodeMCU'yu koyduğumda hem hava almasını istiyorum hem de dekoratif olarak direkt bir kapalı kutu gözükmesindense devreğin gözükmesi daha tatlı olacakmış gibi geldi. Ondan dolayı ön kapağını basmadım. Siz de kendi 3D yazıcınızdan bu şekilde kutular basabilirsiniz. Eğer 3D yazıcınız yoksa da açıklamada bulunan ve bana ait olan Create&You isimli firmamdan istediğiniz modelleri sipariş verebilirsiniz. Onları sizin için üretip yollayabiliriz. Şimdi montaj için test kablolarımı söküyorum. Normalde direkt bu kabloları pinlere takıp kullanmak istiyordum fakat birazcık NodeMCU havada kalıyor çünkü pimlerle beraber bu kablolar yeterli alana sahip olmuyor. NodeMCU kısımlarını kesip lehimleyeceğim fakat sıcaklık ve nem sensörümüz için direkt hazır pimlerini kullanacağım. Aralık da çok kısa olduğu için uzun bir kablo ihtiyacımız yok. Gayet kısa bir kabloyla işimizi çözebiliriz. O zaman lehim aşamasına geçelim. Kırmızı kabloyu Win, mor kabloyu G, sarı kabloyu ise D3 pinlerine takacağım. Evet, şimdi kırmızı kabloyu Win pinine bağlıyorum. Mor kabloyu ise G pinine bağlıyorum. Son olarak sarı kabloyu ise D2 pinine bağlıyorum. Şimdi montajımızı tamamlayalım. Daha sonrasında Home Asistan'da renklerine kadar özelleştirdiğimiz tema kurulumuna geçelim. Evet, NodeMCU'mu direkt yerleştirdim. Kablolarını delikten çıkardım. Sıcaklık nem sensörüm için de bir adet çift taraflı bant kullanacağım. Üzerinde kendi delikleri var. Direkt oradan da monte edebilirsiniz. Fakat ekstra bir delik açmaktansa çift taraflı bant bana çok daha pratik geldi. Çift taraflı bantlı olmuyormuş, silikon yapacağım şimdi. Çünkü arada bir boşluk kalıyor. Ondan dolayı şu arada kalan ufacık boşluğa silikon sıkarak bu işi çözebilirim. Montajımızı da tamamladık. Artık modelimiz kullanılmaya hazır. O zaman son aşamamız olan temaya ekleme için tekrardan bilgisayarımıza geçelim. Temamızı ekleyelim. Arayüzümüzü özelleştirelim. Renklerimizi değiştirelim. Ve istediğimiz gibi kullanabileceğimiz bir arayüz tasarlayalım. O zaman şimdi tekrardan bilgisayara. Şimdi kurulumumuzun son aşamasına geldik. Artık sensörümüzü arayüzümüze ekleyip verilerimizi görsel bir şekilde alabiliriz. Tema kurulumuna geçmeden önce cihazlarımıza NodeMCU'muzu tanımlamamız lazım. Cihazlar ve hizmetlere geliyorum. Zaten burada direkt ESP-HOME olarak, sıcaklık nem olarak buldu. Yapılandır diyorum. Eklemek istiyorum diyorum. Otomatik olarak ekledi. Hangi alana eklememi istediğimi soruyor. Ofis odası diyorum ve bitiriyorum. Bazen burada size bir şifre sorabilir. Bu şifrede az önce ayarlarda eklentilerin altında ESP-HOME'daki şifremiz. Bunu da şuradan Show API Key diyerek görebiliriz. Eğer ki bir şifre sorarsa da buradan o API Key'ini alıyoruz. Onu tanımlıyoruz ve giriş yapılıyor. Ben daha önce test yapmak için kullandığımdan muhtemelen oradan algıladı. Ondan dolayı bir daha sormadı. Ama sorarsa buradan Show API Key diyerekten o key'i alıp o şifre alanına yapıştırmanız yeterli. Bu işlemden sonra tema kurulumuna geçebiliriz. Bu için kurulumunu yapacağım. Tema sayfasını açtım. Bu tema sayfasında nasıl yaptığımıza kartlardaki videolardan ulaşabilirsiniz. Ofisin içerisine ekleyeceğim. Burada bir kahve butonumuz vardı. Kahve butonun altında iki tane veri olarak yan yana görmek istiyorum. Solda sıcaklığımız, sağda ise nem oranını görmek istiyorum. Bunu yapmak için 3 noktaya tıklıyorum ve kontrol panelini düzenle diyorum. Üçüncü sütunu ekleyecektim. Tekrardan buradaki düzenleye tıklıyorum. Bir önceki videoyu izlediyseniz hatırlarsınız. Burada şebekeler kullanıp şebekelerin altlarına ekliyorduk ki görüntümüz daha düzgün olsun. Sağdan soldan istemediğimiz yerlere kaçan butonlar olmasın diye. İlk basamağımda kahve butonum vardı. Artıya basıp bir tane daha alan ekliyorum. Ve buraya bir tane daha şebeke ekleyeceğim ki iki tane kartı yan yana kullanabileyim.
şebekeyi seçiyorum ve sütun sayısını 2 olarak belirtiyorum ki 2 kart yan yana dursun. Ardından ben buraya kart olarak ölçüyü koymak istiyorum. Çünkü böyle gösterge şeklinde görmek istiyorum. Dilerseniz başka kartlarda seçebilirsiniz. Yapacağınız işlem bütün kartlarda aynı oluyor. Varlık kısmına geliyorum ve varlık olarak sıcaklık nem sensörüne verdiğim ismi yazıyorum. Evet, sıcaklık nem olarak 2 değerimi de burada görebiliyorum. Altta sıcaklığımız var, üstte de nem çıktı. İlk olarak ben sıcaklığı eklemek istiyorum. Onun için sıcaklığa tıkladım ve zaten direkt sıcaklığım buraya geldi. Yüklerken ismini değiştirmemiştik çünkü burada adı özelleştirebiliyoruz. O yüzden de yüklerken ismi değiştirmek istememiştim. Burada adı kısmına geldiğinizde yazdığınız isim kartın altında gözükecek isim olacak. Yani istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Ben buraya sıcaklık yazdım. Kartımın altına sıcaklık olarak geldi. Buradaki en keyifli noktamız ise göstergemizi özelleştirmek olacak. Minimum ve maksimum diye 2 tane değerimiz var. Buraya göstergenin hangi değerler arasında gözükmesini istiyorsak onu seçiyoruz. Ben 0 derece ile 50 derece arasında gözükmesini istiyorum. Zaten iç ortam bu değerlerin dışına çıkmıyor. İlk minimuma 0 yazdım. Maksimum değerime de 50 yazdım. Ardından altta önem tanımla diye bir seçenek var. Bunu açarsanız size 3 tane renk opsiyonu veriyor. Hangi aralık yeşil, hangisi sarı veya hangisi kırmızı olsun gibi buradan seçebiliyorsunuz. Ama ben bu renkleri kullanmak istemiyorum. Kendim renkler vermek istiyorum. Yani renk paletindeki bütün renkleri buraya ekleyebiliyorsunuz. Onu özelleştirmek istiyorum. Onun için de alttaki kod düzenleyiciyi göster seçeneğine tıklıyorum. Şu alanda renkleri görüyorum. Ama ben bu renkleri kullanmayacağım. Burayı farklı bir özelleştirmeye eklemek istiyorum. Ondan dolayı komple bu satırı siliyorum. Buraya daha önce yazdım ve açıklamada da bulunan kodu ekliyorum. Eğer siz açıklamadan direkt alıp eklerseniz ve böyle düz sıra halinde çıkarsa yazılım hiyerarşisine dikkat etmeniz lazım. Çünkü diğer türlü hata veriyor. Düzeltmek için de tekrardan eklediğim satırları seçiyorum. Segmentten son color'a kadar. Segment yazısı maksimumun altına gelecek kadar taba basıyorum ve şu anda aynı hizada sıraladık. Sonra from'u bir tab daha içeri alıyorum. Color'ı 2 tab daha. Bütün işlemleri taba basarak yapıyoruz. From'u 1 aldım, Color'ı 2 aldım. Bütün renkleri bu şekilde düzenledim. Burada Color'ın içerisinde renklerin hex kodları var. Bu renk kodlarını istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz, istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Sadece seçtiğiniz rengin hex kodunu almanız yeterli. Ben daha önceden renklerimi seçtim ve buraya ekledim. Şimdi bütün renklere bir bakalım nasıl olmuş. Şu anda 17,5 derece sıcaklığımız var. Ondan dolayı 10 ile 20 derece arasındaki renkleri görüyor olacağız. Şimdi 0 ile 10'u kopyalıyorum. Bu işlemi sadece göstermek için yapıyorum. Yani sizin yapmanıza gerek yok. Color kısmına yapıştırdım. Gördüğünüz gibi daha açık bir mavimiz var. 20 ile 25'in arasını alıyorum. Yeşil rengimiz oldu. Yani ideal bir oda sıcaklığı olduğunu gösteriyor. 25 ile 30 derece arasını alıyorum. Turuncu bir rengimiz oldu. Yani yavaştan ısınmaya başlıyor. 30'dan sonrasında ise görmüş olduğunuz gibi kırmızı bir rengimiz var. Yani oda sıcaklığının fazla olduğunu gösteriyor. Bu şekilde siz de istediğiniz renkleri buraya girip özelleştirmesini yapabilirsiniz. Ve renklerimi bu şekilde ayarlamış oldum. Kaydet diyorum ve gördüğünüz gibi sıcaklık göstergemiz gelmiş oluyor. Sonrasında tekrardan düzenle diyorum ve bu sefer tekrardan buradan ikinciyi seçiyorum. Zaten 2 sütun eklemiştik. Altta birin yanına artıya basarak ikinciyi ekliyorum ki sıcaklığın yanına gelsin. Tekrardan ölçü olarak görmek istiyorum dedim. Buraya tekrardan sıcaklığımı yazdığımda nem kısmını görmüş oluyorum ve nemi seçiyorum. Ve bunun adını da nem olarak değiştirdim. Minimum maksimum değerlerimiz gerekiyor. Bu sefer 0 ile 100'ün arasını vereceğim. Çünkü nem oranını yüzdelik olarak bana gösteriyor. Minimuma 0 ve maksimuma 100 değerlerini girdim. Önem tanımlayı seçiyorum ve yine renk girmemi istiyor. Kod düzenleyicisini açtım. Zaten bunun altında olduğu için üstte bir öncekinin kodlarını görüyorum. 3 tane değer ekleyeceğim. Ondan dolayı direkt şu aralığı alıyorum ve şuraya yapıştırıyorum. Bu seferki değerlerimiz ise 0'dan 40'a kadar, 40 ile 60 arası ve 60'ın üstü olarak belirleyeceğim. Yaptığım araştırmalarda ideal oda neminin %40 ile 60 arasında olduğunu öğrendim. Ondan dolayı 40 ile 60 arası yeşil alanımız olsun istiyorum. %40'ın altı ise nemin az olduğunu gösteriyor. Yani burada da kahverengini kullanmak istiyorum. O kuraklığı versin diye. 60'ın üzerine çıkarsa da tekrardan kırmızı renkle nemin fazla olduğunu göstermesini istiyorum ki şu anda oda nemim %73, yani fazla bir nem var. Bunu engellemek için de belki bir tane nem azaltıcı cihaz almam gerekebilir. Çünkü oda nemi gerçekten yüksek. Sıfırdan başlıyorduk. İkinci değerimiz 40'a kadardı. Üçüncü değerimiz de 60'tı. 60 yazdım. Şimdi tek tek renklere gireceğim. Önce hepsini 60'a gireyim çünkü 73'ün üstündeyiz. Yani şu aralığı görüyoruz. Ondan dolayı buraya girelim. Renklerimizi görelim. Ondan sonra hepsini ilgili yerlere taşıyayım. İlk rengimizin yani 0 ile 40 arasında kahverengi olmasını istiyordum. Bunu tekrardan yukarıya aldım. 40 ile 60 arasında ise yeşili görmek istiyordum. Burada sıcaklıkta kullandığım yeşil değerini al ve onu da görmüş olduğunuz gibi ekledim. 40 ile 60 arasına ekliyorum. Son olarak da kırmızı bir renk görmek istiyordum. Bunu da
gene sıcaklıktaki kırmızıyı aldım ki uyumlu olsunlar diye. Buraya da kırmızıyı ekledim. Gördüğünüz gibi kırmızı olarak verdim. Yani yüksek bir nem derecesine sahip şu anda. Kaydet diyorum. Sıcaklık ve nem olarak geldim. Daha sonrasında bitti diyerekten sayfamı bitiriyorum. Artık sıcaklık ve nem değerlerine de panel üzerinden erişebiliyorum ve renklendirerek gayet güzel, keyifli bir kullanım alanı yaptım. Siz de kendi temanızı kurmak isterseniz burada bulunan videodan tema kurulumlarına ulaşabilirsiniz. Bütün detaylarıyla temayı nasıl kuruyoruz, özelleştirmeleri nasıl yapıyoruz ve özel kartları nasıl ekliyoruz hepsine o videoda değindik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.